Evet, tekrar doğadayız bu hafta. Çok şükür. Bir ayımız hastalıklarla geçti. Birazcık geç kaldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. İzleyenlerimizden özür diliyorum. Yani ailecek hastaydık hepimiz. Fakat iyileşip en sonunda doğaya gelebildim. Bu hafta sizlerden gelen istekler doğrultusunda video serilerimize başlıyorum. Videonun inceliklerini anlatmadan önce, yani prodüksiyonlarımı nasıl yaptığımı anlatmadan önce herkesin yapabileceği en basit sistemlerden başlamak istedim. Dolayısıyla bu hafta küçük bir kısa film çekeceğiz doğada. Ve bu kısa filmi sadece bir adet gimbal, benim için bence olmazsa olmaz. Yani telefonunuzla bir şeyler çekiyorsanız mutlaka bir gimbal edinmeniz lazım. Bir gimbal ve bir akıllı telefon ile, bu iPhone olabilir, Android olabilir, fark etmez. Neler yapabileceğimizi, gimbal'la sinematik hareketleri nasıl yapacağımızı ve bir takım inceliklerden bahsedeceğim bu hafta size. Başlıyoruz. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın makinaların. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! YouTube!
Tekrar merhaba. Kısa filmimizi izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Uğur'a da çok teşekkür ediyorum. Uğur'u tanıyorsunuz. Kardeşim benim. Bushcraft işinde gerçekten çok yol aldı kendisi ve çok güzel oluyor onunla doğada olmak. Biliyorsunuz bu filmi bir gimbal ve bir akıllı telefon ile çektik. Şimdi dilerseniz burada kullandığım, filmin içinde kullandığım 6 sinematik gimbal hareketini hep beraber inceleyelim. Evet, ilk hareketimiz aslında gimbal kullanan herkesin bildiği ya da elinde de telefonla kullandığı follow move diyoruz. Yani takip hareketi. Bu takip hareketi genelde en basit harekettir. Fakat şu an izlediğiniz gibi ben bunu gimbal'ımı yere yaklaştırarak Uğur'un botlarının arkasından kara basışlarını yere yaklaştırdım ve hafif de yukarı kaldırdım. Dolayısıyla adımlarında hem çıkan sesi mikrofonla daha yakından aldım hem de daha sinematik bir görsel ortaya çıktı. Ama sonuç olarak hareket tamamen takip. İkinci hareketimiz Dolly Move. Dolly kelimesini belki duymuşsunuzdur. Sinemada rayların üzerine bir setup kurulur. Raylar yerleştirilir. Üzerine hatta kameranın arkasındaki kameraman oturur. Kocaman kamerayla o rayların üzerinde hareket ettirirler. Aslında takip moduna çok benzer bir harekettir. Buna Dolly Move deniyor. Bunda gimbal'da herhangi bir özel ayar yok. Gimbal'ların genellikle ayarları aynıdır. İşte hem hassasiyet ayarları, daha hızlı veya yavaş dönme ayarları vardır. Burada da şu an ekranda izlediğiniz görselde de ağaçların arkasından kullanarak bu hareketi takip ettim Uğur'u. Bunu yapmak önüne koyduğunuz bir obje sayesinde işi daha da sinematik hale getirdi. Çünkü görüntüden bir kayboluyor, araya ağaç giriyor, tekrar görüntüye giriyor modelim. Dolayısıyla sinematik bir etki alıyorsunuz burada. Bunu telefonda biliyorsunuz telefonların zoom ayarları çok fazla değil. Ya geniş açı yapar ya da daha zoom yapar. İki ayarda da bunda çok güzel değişik sonuçlar alabilirsiniz. Bu hareketimizde Dolly hareketi diyoruz. Evet, üçüncü hareketimiz push in denen hareket. Sinemada genelde obje sabit dururken ona doğru yaklaştığınızda, özellikle de kenarınızda mesela bir koridorda olabilirsiniz veya burada olduğumuz gibi ağaçların arasında çok standart kullanılan bir harekettir. Bir nevi follow mode gibi. Fakat burada ben ona bir tilt hareketi ekledim. O yüzden ismine push in tilt move diyoruz. Tilt de biliyorsunuz gimbal'ımızı sağa sola çevirdiğimizde buna pan hareketi deniyor. Bunları ben Türkçe'ye çevirmekte zorlanıyorum. Çünkü bunlar global olarak sinema dünyasında, fotoğraf dünyasında hep pan ve tilt olarak kullanılır. Dolayısıyla da bunları bilmeyen arkadaşlarımız da bunlara alışsın diye bu şekilde kullanıyorum. Kameranın sağa sola oynamasına pan hareketi denir. Tripodların üzerinde de sağ sol yapmak pandır. Kafanın yukarı veya aşağı inmesi de tilt hareketi denir. Ben bu push in hareketine bir de tilt ekleyerek kameramı yavaşça yukarı kaldırdım. Tabi buradaki bunu yapma amacım siz de bir şey çekerken konuda her zaman en önemli olan şey hikayedir arkadaşlar. Burada modelimin önce yakın plan ayaklarını izledik biliyorsunuz. Arkasından da bulunduğu çevreyi ben size göstermek için telefonumun en geniş açısında konuya yaklaşarak push in denen hareketi gerçekleştirerek sonra da yavaşça yukarı kaldırarak onun yüzüne, etrafına bakışına, kuşların sesini dinleyişine ve tekrar devam edişini size anlatabilmek için bu hareketi yaptım. Bence çok güzel oldu. Bence bu filmin en güzel karelerinden bir tanesi oldu bu push in tilt hareketi. Geniş açıdan ötürü de ormanın, ağaçların tepelerine kadar gördünüz ve o ortamın içine alıyor seyirciyi bu hareket. Bu harekete de push in veya push in tilt diyoruz. Evet, dördüncü hareketimiz jib hareketi. Umarım bunu çoğu insan jibin ne olduğunu biliyordur. Bilmeyenler için şöyle bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz sinemada şöyle kocaman bir vinç gibi kol vardır. Hatta bunu bizim düğünlerde çok kullanırlar.
ortaya böyle devasa bir cip koyarlar ve bir kamerayla bütün düğünü o cibin önünde bir cip operatörü kaldırarak indirerek bütün düğünü kaydeder. Bu cip hareketi de sinemanın en çok kullanılan hareketlerinden biri. Benim burada cip hareketini kullanmak istemememin sebebi Uğur şu an gördüğünüz gibi yıkılmış bir ağaçtan bir kol kesecek. Bunu yaparken önde dallar var. Cip hareketinde tabi sizin elinizde koskocaman bir cip olmadığı için ama gimbal'la da aynı hareketi yukarıdan aşağıya doğru kaldırıp indirerek aynı hareketin etkisini alabiliyorsunuz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Cip kadar yükselemeyeceğiniz için kolunuzun mesafesi ve boyunuz size engel olacağı için veya sınırınız bunlar olacağı için öne bir takım objeler yani kameraya daha yakın yere bir takım objeler koyarsanız cip hareketinin etkisini daha fazla alabilirsiniz. Eğer ben bunu yakın plan uyguladığım için en aşağıdan belimin altından gördüğünüz gibi yukarıya doğru yavaşça kaldırıyorum. Eğer bu daha uzakta bir sahne olsaydı, diyelim ki bir köprüye bir cip hareketi, bir köprü sahnesine, bir doğa fotoğrafı gibi bir sahne hayal edin ve bir köprü var karşıda. Böyle uzak bir mesafeye bunu yapmam gerekiyorsa altındaki aparatı sökerek buraya bir monopod bağlayarak, monopod gibi bir uzantı bağlayarak hareketi daha yüksekten, alçaktan yükseğe kaldırabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Evet. Dördüncü hareketimiz de Jeep Move. Evet, beşinci hareketimiz biraz önce biliyorsunuz push in demiştim. Bu sefer de push out deniyor bu harekete. Yani kameraman objeden geriye doğru çekildiği hareketlere push out deniyor. Ben burada Uğur'un elinde bıçakla ince ince saplar çıkarıyor ki rahat yanabilsin diye ateş. Bunu yaparken yukarıdan bir kare alacaktım. Sonra bunu push out hareketine çevirmeye karar verdim. Hatta aklıma bir de gimbal'ın yükselirken kafasını döndürme etkisi eklemek geldi. Dolayısıyla hem push out hem de döndürdüğüm için çok daha yaratıcı bir etki çıktı diye düşünüyorum. Bu harekete de bu yüzden push out rotate dedim. Bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken tamamen bir düzlemde yukarıya doğru kalkmak. Çünkü sonuçta elinizde bir gimbal var. Vücudunuz ve kolunuzun hareketi size bir şekilde engel olacak. O yüzden yapabildiğiniz kadar yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya yaptığınız hareketlerde çok fazla yükselmeye çalışırsanız açınız bozulabilir ve o dümdüz görüntü kaybolur. Dolayısıyla bu hareketi de uygularken dikkatli olmalısınız. Evet, altıncı ve son hareketimizin ismi Parallax Move. Genelde sinemada buna paralaks etkisi deniyor. Neden? Ve 360 derece yapılıyor. Bazen konuya göre sahnenin şöyle bir şey izleyebilirsiniz sinemadan aklınıza gelsin. Model bir ortama girer ve kamera onun etrafında 360 derece döner. Bu hareketi yapmak oldukça zordur. Obje eğer tam ortadaysa objeye olan uzaklığınızı koruyarak dönmeniz gerekir. Fakat başta da hatırlattığım gibi hikayenin özü yapacağınız hareketlerin etkisini belirler. Eğer burada bushcraft çekiyoruz ve doğanın dinginliği daha çok bizi ilgilendiren bir konu ve konseptimiz çok dinamik değil. O yüzden ben burada Uğur bana yaklaşırken ben de hafif ona yaklaşarak tam üzerinde 180 derece bir hareket yaptım. Bu 180 derece hareket de o odunu taşırken benim istediğim parallax etkisini verdi. Bunu etrafında tam olarak da yapabilirdim. Fakat bence bu konseptteki bir filme biraz fazla olurdu. Şunu unutmayın arkadaşlar. Eğer gimbal veya kameranız bunu nasıl hareket ettirirseniz ettirin, sizi izleyeni o şekilde hareket ettirdiğinizi düşünün. Yani izleyicinin bakışını hareket ettiriyorsunuz. Dolayısıyla bu tip hareketlerin konseptinize uygun olmasına çok dikkat edin. Çok basit bir gimbal ve telefonla bile çekiyor olsanız izlediğiniz filmde olduğu gibi etkileyici sonuçlar yaratabilir. O yüzden de bunlar dikkate almanız gereken konular. Evet, hareketleri incelememizi tamamladık. Biraz da akıllı telefonlarla video çekerken size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Bence en önemli, dikkat etmeniz gereken en önemli olgu ışık. Çünkü
Biliyorsunuz telefonlarımızın sensörleri o kadar küçük ki ışıksız bir ortam en büyük düşmanınız kabul edebilirsiniz. Çünkü profesyonel çekenler veya daha işte profesyonel makineler kullananlar bilirler. ISO performansını arttırarak düşük bir ışıkta da bugünkü yeni gelişmiş kameralarla çok başarılı görüntüler almak mümkün. Fakat telefon teknolojisi ne kadar gelişirse gelişsin, sensörler çok küçük olduğu için, fotositeler üzerindeki çok küçük olduğu için ışığa duyarlılık çok az. Dolayısıyla ışığın karardığı her an, ışığın kötü kullanıldığı her an sizin videonuzda ani bir, mesela şu an izlediğiniz kısa filmde cam gibi görüntüler var, 4K değil mi? Ama ışık eğer düşseydi bir anda çamur oluyor telefon. Dolayısıyla buna çok dikkat etmeniz lazım ve her zaman eğer ışık biraz düşmeye başlarsa ışığın daha iyi olduğu ortamları aramanız lazım arkadaşlar. Bu arada ben Filmic Pro diye bir aplikasyon kullanıyorum burada. Önümüzdeki bölümlerde videonun daha inceliklerine girdiğimizde bu aplikasyonun özel bir incelemesi de sizlerden eğer istekler gelirse yapabiliriz tabii ki. Bir de size frame rate'lerden ileride bahsedeceğim. Şimdilik şunu bilmenizi istiyorum. Genelde telefonla çekerken mesela iPhone'ların da Android'lerin de slow motion özellikleri var biliyorsunuz. Normalde sinemada izlediğiniz her film genellikle 24 frame per second yani saniyede 24 kare olarak izlersiniz. Çünkü şu an ben de bu kayıtı 24 frame'de yapıyorum. Niye? Hızlı bir hareket yaptığımda şu an elimin hareketini gözünüzle gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Eğer ben bunu 1/120'de çekseydim, frame rate'imi 120'ye çıkarsaydım, yani bir nevi şu an hepinizin telefonlarında olan slow motion moduna geçseydim, bu hareketi tık 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 gibi göreceksiniz. Dolayısıyla bu sinematik bir etki yaratmaz. Çünkü sinematik etki insan gözünün gördüğüne en yakın etkidir. Özellikle eğer bir aplikasyon kullanıyorsanız veya telefonunuzun ayarlarından saniyede 24 kare kullanmaya mümkün olduğunca dikkat edin. Eğer bir konuyu yavaşlatmak istiyorsanız tabii ki 4K 60 frame mesela iPhone X çekebiliyor. Android'de de Samsung'da da LG'de de 4K 60 frame çekiyor diye biliyorum. Çok iyi bilmiyorum Android'leri ama mutlaka vardır. Zaten slow motion çeken tüm kameralarda 60'da var artık. Fakat şöyle düşünün. Saniyede 24 kareden 60'a veya 120'ye çıktığınızda ortam ışığı da düşecektir daha fazla. Ortam ışığının düşmesi de biraz önce size bahsettiğim sensörün ışığa duyarlılığı çok az olduğu için size grain olarak, kötü görüntü olarak geri dönecektir. Eğer enstantane hızınızı frame per second'ı yukarılara çekmek istiyorsanız, bazı kareleri yavaşlatmak istiyorsanız yine iyi ışığı kovalamanız gerekiyor. Önümüzdeki bölümlerde daha profesyonel sistemlerde bunları hep inceleyeceğiz. Şimdilik konumuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımızın devam etmesini istiyorsanız artık söylememize gerek yok herhalde abone olmanızı ve beğenmenizi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Uğur'a da çok teşekkür ediyorum. Harika bir bölüm oldu bence. Görüşmek üzere.